Merhaba arkadaşlar, ben Nazmican. Bu videoda sizlerle e, bu sefer daha uzun bir tempoda oynamak istiyorum. 10 dakikalık tempoda ve kendime bir zorluk çıkardım. Çünkü 10 dakikalık bir turnuvaya biraz geç katılıyorum. Ama amacımız tabii ki burada turnuvanın şampiyonu olmak değil. Ama tabii şampiyon olursak da neden olmasın. Evet, ilk maçlarda biraz e, puan toplama amacıyla zamanımızın yarısını feda edelim. Evet, rakibimiz E4-E5 oynadı. İspanyol açılış oynayalım bu sefer. Erken piyon sürüşleri yaparak belki risk alıyor olabilir. Şimdi F6 yok çünkü. F6 olmadığı için bunu oynamak zorunda. Blok atalım. Evet. Mikrofonumu ayarlamamış olabilirim. Sesin nasıl geldiğini emin değilim şu anda. Evet, artık rakip çok fazla piyon sürüşü yaptığı için cezalandırmaya çalışıyorum şimdi rakibimi. Umuyorum başarılı olabilirim. Evet. Sesim doğru gelip gelmediğinden emin değilim. Ama elimden geldiğince evet, şimdi rakibimiz çok fazla piyon hamlesi yaptığı için burada tabii bu hamle çok kötü oldu. Çünkü bedava taş var. Şimdi D5 oynaması lazım. Diğer türlü işi zor. Evet, aynı zamanda burayı da istiyoruz. Bundan sonra rakibimiz terk etmeli diye düşünüyorum. Evet, mat istiyoruz, kare istiyoruz. Rakibimiz daha gelişimini tamamlamadan çok fazla piyon sürüşü yaptığı için belki şah çekip alsak daha iyiydi belki de. Ama çok fark etmiyor. Evet, bu oyunda analiz edecek çok bir şey olmadı. İlk turu kazandık. Tabii daha zor rakiplerle oynamak istiyorsak biraz puanımızı yükseltmemiz iyi olur. Çünkü ilk sıralardaki oyuncular biraz fazla maç yapmışlar. Biz de geriden gelerek belki onlara karşı koymaya çalışabiliriz. İkinci tur. Evet. Yine bir bu sefer Sicilya savunması deneyelim. Bakalım hangi varyant oluşacak. Zamanın yarısını feda ediyorum ama yine de elimden geldiğince hızlı anlatmaya çalışacağım. İlk turlarda çok fazla vakit kaybetmeden ilerlemek istiyorum. Amacım bu. Rakibim D4 yapmak istiyor. Hemen bu fikre karşı koymam lazım. Rakibin merkezini parçalamam lazım. Çünkü diğer türlü rakibimiz bu tarz bir fikirle oynayabilir. Şimdi at G5 oynaması gerekiyor. Çünkü D5 hamlesi iyi mi? Emin değilim. Evet. Şimdi piyon alma fikrimiz var. Nasıl karşı koyacak bilmiyorum. Çünkü bir daha vezir alması durumunda bunu da istiyorum. Şimdi bunu alması mümkün olmayabilir. Çekindiğim bir şey yok çünkü fil D7 var. Şahın merkezde taşlarım gelişmedim. Ama oyun sonuna yakın olduğumuz için rakibimiz bizi rahatsız edemez. Şimdi rok atıp atımı çıkmak istiyorum. Bu çok tehlikeli olabilir rakibimiz için. Yine de rok atmak istiyorum. At F6 yapacağım şimdi. O da atımızı almaya çalışıyor haklı olarak ama şimdi tehdidimiz var. Bunu oynarsa atı boşta. Evet, bu oyun tabii ki kazanç oldu hemen. İkinci maçı da kazanmış olduk. İlk maçlar çok verimli geçmiyor olabilir. Çünkü rakiplerimiz çok zorluk çıkarmıyor bize. Şah çekerse kaçabiliyorum. Yani burada artık bütün taşları değişip kazanma zamanı. Biz böyle durumlara değiş kazan diyoruz.
Piyon feda etmekten çekinmeyeceğim. Çünkü çok fazla piyonum var. Evet, ne oynasak kazandığımız bir durum oldu. Evet. Rakibimiz terk etmiyor. O yüzden bunu kazanmamız lazım. Belki böyle oyunlar kazanarak liderlere yetişebiliriz. Şansımız yerindeyse. Yani işimi kolaylaştırması için biraz bekliyorum ama işimi kolaylaştırmıyor. Burayı yorumsuz oynamaya çalışıyorum çünkü yani rakibim gerçekten her hamlede bir taş veriyor diyebiliriz şu anda. Evet, ikinci turda geçtik. Burada zamanımızın yarısını verince daha fazla puan alıyoruz. Normalde bir kazançtan 2 puan alırken zamanınızı feda ettiğiniz zaman 3 puan alıyorsunuz. Ve üst üste maç kazandığınız zaman burada liderlerin de yaptığı gibi 5 puan alabiliyorsunuz ya da 4 puan. Üst üste kazandığınız zaman size combo, streak puanı veriyor. Tabii bizim amacımız burada öncelikle puan almak değil ama ilk turları hızlı geçersek bu rakiplerle oynama şansımız olabilir. O zaman daha öğretici maçlar yapabiliriz. Şimdi 3. maça gidiyoruz. Evet. Evet. Zamanımızın yarısını feda ettik. Yıldığım için uygun bir açılış olabilir rakibimin oynadığı. Çünkü bazı bilinmesi gereken sert varyantlar var bu varyantla ilgili. Vezirle alabiliyor sanıyorum. At C3 oynarsak fil B4 oynuyor ama at D2 oynarsak ne oynuyor tam hatırlamıyorum. Evet, Skype'tan çıkmam gerekiyor ama maalesef bunu her zaman olduğu gibi yapamıyorum. Evet, açmazdan faydalanarak o piyonu geri almaya çalışıyorum bir kez daha ve piyon öne geçmeye çalışıyorum. Fakat genelde burada siyahlar bu piyonu korumaya çalışmıyorlar. Daha çok gelişimini sürdürüp piyon feda ederek oynamaya çalışıyorlar. Ama bu piyon fedasının doğru olduğundan hiç emin değilim. O yüzden bu varyant şüpheli olarak isimlendiriliyor. Sanıyorum Litvanya Gambiti miydi? Ama Litvanya Gambiti bu olmayabilir. F5 değil sanıyorum Litvanya Gambiti. Evet, burada evet, acaba kayıt yaparken ekranı küçültebiliyor muyuz? Evet, şimdi piyon almak istiyorum. Atla almak da mümkün ama rakibin gelişimini sürdürecek o halde. Evet, piyonumu istiyordu. Ben piyon fazla olduğum için değişimlerden kaçınmak istemiyorum.
oyun sonuna geçmek istiyorum. Çünkü bu durumda kazanmam çok daha kolay olacak. Değiş değiş kazan taktiği burada da geçerli. Evet, bakalım değişimlerden sonra nasıl bir pozisyon bizi bekliyor. At G4 istiyor. Aynı zamanda kare E8 yapmak istiyor. İkisine birden cevap vermem lazım. Belki bu şekilde. At G4'e rok yapmak istiyorum şimdi. Kare D8 gelirse film kaçabiliyorum. Şu an için bir tehlike yok. Çok güzel bir şekilde piyon fazlayım ve herhangi bir sıkıntı duymayacağım rok attıktan sonra. Çünkü gelişimi tamamlayınca rakip E4'e baskı edilene kadar ben de konumumu düzeltebilirim diye umuyorum. Tabii kaleye 1 yaparsam o zaman at G4 gelebilirdi. Tamam, şimdi artık memnunum. Çünkü H3 tempo ile yapacağım H3 hamlesini. Bu beni mutlu ediyor şu anda. Şimdi kare D8 gelip o da gelişimini tamamlayacak. Aslında rakibim gözle görülür bir gelişim üstünlüğü elde ediyor. Ama bundan nasıl faydalanacak? Açıkçası ben de bilmiyorum. Çünkü çok kolay görünmüyor sanki. Ama benim de işim kolay değil. Şu anda aklıma bu piyonların duble olmasına izin vermek geliyor. Atı çıkıp fili çıkmak gibi. O zaman çok rahat bir üstünlük elde edebilirmişim gibi hissettim. Bu piyon sonuçta yeterince korunmuş durumda. D dikeni tehlike yok çünkü filler koruyorlar. Açmaz da yok. Ama bakalım rakibim nasıl bir devam yolu tercih edecek. Evet, şimdiye kadar oynadığımız en kaliteli maç oluyor. En kaliteli parti oluyor diyebiliriz. Evet, bunu bekliyordum. Benim de aklıma başka bir şey gelmedi çünkü. Rakibim bu kareye girmek istiyordu ama buna izin veremeyiz. Şimdi at C4 da bir kere H3 oynayıp devam etsek. H3 oynarsak filini G6'ya dönmeye çalışabilir. Evet, burada bu hava deliğini açmak istiyorum. Ve at C4 oynayacağım. At B3 de olabilir belki. Sonra filmi çıkma fikriyle. Çünkü E4 piyonumu yeterince güzel bir şekilde korudum. Evet, bu hamleye bir şey kazanıyor olabilirim. Kalite feda etmek zorunda kalacağım. Peki. Kaleyi almak zorunda. Çünkü bunu korudum. Kale dönerse fili boşta kalıyor. Kaleyle alıyor. Ee, Fil alınca atla alıyor. Ve o zaman da file 3 oynayabiliyoruz. Evet. İkinci piyonu da almış oluyoruz. Pardon. Rakibimize piyonu geri verip 2 puan kadar öne geçiyoruz. Kalite öne geçiyoruz. 1,5 puan. Evet, yapacak bir şey yok. Kale 4, file 4. Ate 4, file 3. Her şeyi değişirsem bundan sonra kazanmak çok kolay olacak. Liderlere yetişebilirsek güzel olabilir. Açıkçası başka bir şey görmekte zorluk çekiyorum. Çünkü kalesine saldırdığım için başka bir aktif hamle yapamıyor. Feda yaparsa şahla alırım. Atla alırsa filmi geri veririm. E4'e ve taş kazanmış olurum. O yüzden bunu da oynayamıyor sanki. Çünkü o zaman yine bunu alıyorum. Bunu aldığı zaman bunu alıyorum. Bunu aldığı zaman bunu alıyorum. At E4. At E5. At E4, at E5. Fil F2. Şah F1.
File 1. Taş fazla kalıyoruz yine. Ama en iyisi bu olabilir. Belki at 4 oynaması gerekiyor olabilir. Gerçi ama bu da. Rakibimiz de düşünüyor yoğun bir şekilde. At 4, at 5. File 2, şah 1. Evet, tercih etti. At 4, at 5. Bunu almam lazım zaten. Başka bir hamle görünmüyor. Fil alacak. Fil F2, şah F1 oynamam lazım. Bu ilginç bir hamle. Gözden kaçırdığım bir hamle olabilir mi diye bakıyorum ama. Evet, bu sefer daha fena oldu. Net kale kazanmış oldum çünkü rakip kaleye karşı hiçbir şey almadı. Pozisyon tamamen terk oldu. F2 karemi de güzelce korumuş oldum. Ve açarak saldırıdan bir şey kazanamadığı gibi kendisi açmazda kaldı şimdi. Evet. Artık bu oyunu kazanmak için herhangi bir şey yapmam gerekmiyor. Sadece taşlarımı çıkmam lazım. Evet, rakibimiz terk etti. Biraz daha ilerliyoruz turnuvada 3 maç sonunda. Evet, birinciler 5 maç yapmışlar. Birinci, ikinci 5'er maç yapmış. Belki biz onları yakalama şansımız olabilir çünkü turnuva 1 saat sonra sona erecek. Evet. Yine zamanımızın yarısını verebiliriz. Bu sefer. Bakalım hangi açılış olacak. Evet, kan varyantı oldu. Sicilya savunması kan varyantı. Bakalım ne oynayacağız. Rakibimiz açmaz yaratmıştı ve piyonumuzu istiyordu. Ben tek korumayı tercih ettim piyonu. Şimdi rok atmak istiyorum. Ve aynı zamanda fil burada güzel durmayacak. Çünkü bu fili almak istediğim zaman e, emin değilim siyahların bu filden vazgeçmek istediğine. Çünkü bütün siyah kareleri koruyan bir fil. Ve aynı zamanda rakibin iyi fil olarak nitelendireceğimiz fil. Bu hamleyi severek oynuyorum. Çünkü E5 yaparsa D5 karesi delik olacak. Ve istediğim şey buydu. Şimdi alıp D5'e zıplamak istiyorum. Hem rakibin şah kanadını dağıtacağım hem de hemen kazanan bir hamle var mı diye bakıyorum. Çünkü şu hamle kazanıyor olabilir. Evet, çünkü bu hamleden sonra çatal attığım için de fili koruyamıyor. Evet, şimdi vezirin gidecek düzgün yeri yok ve alacağım bunu. Yani yine kolay bir galibiyet oldu. Evet. Ee, evet. Yine zamanımızın yarısını verelim. Sicilya savunması. Evet, fil C4'lü varyantlar hamle sırası olarak enteresan görünse de rahatlıkla at F3 D4'ün ardından bilinen Sicilya savunmasına dönüşebiliyor. Evet. Bakayım çok garip oynadı. Acaba cezalandırabiliyor muyum diye merak ediyorum. Evet. Rakibin rokunu bozmuş oldum hemen. Ve orada kalıcı bir at konumlandırabilir miyim diye düşünüyorum. Çok hevesli bir hamle olabilir bu. Şöyle yapmak istiyorum ya da buradan. Evet, onun yerine doğal gelişim yapmak çok daha iyi olacak. Evet, pozisyonum o kadar umut vaat edici görünüyor ki. Evet, rakibim çok muazzam dikkatsiz oynadı açılış bölümünü. Hem piyon kaybetti hem rok hakkını kaybetti. Bunu kazanmak için çok büyük bir çaba sarf etmem gerekmiyor sanki.
Şah f2 mi oynamaya çalışıyor? D3 piyonu da zayıf. Evet. Hemen filmi çaprazdan geçeceğim. Rakibin hamlelerini anlamam çok mümkün olmadı şimdiye kadar. Konumu derhal açıp şaha ulaşmam lazım. Çünkü rakip gelişimde bu büyük kural ihlalleri yaptı. Adeta hiç yapmaması gereken üst üste 3-4 tane hamle yaptı. Bu yüzden hemen cezalandırmamız gerekiyor rakibimizi. Şimdi vezir gitmek istiyoruz. Evet. Buraları neredeyse hiç düşünmeden oynamaya çalışıyorum. Evet, fillerimiz var. Konumu açacağız. Şah merkezde. Çaprazlar da açılmaya devam ediyor bir yandan. Sanıyorum kapalı tutmaya çalışacak ama buradan da sürebiliriz. Her yerden bir şeyler çıkıyor sanki. Ne yapmaya çalışıyor? Açıkçası hiç anlamıyorum. Veziri değişip kazanmak da mümkün ama ben niyeyse çok niyetli değilim bunu yapmaya. Çünkü o zaman oyun daha uzun sürecek. Daha uzun sürmesini istemiyorum. Filimiz kaleyi koruyor. Evet, şimdiye kadar çok kaliteli maçlar çıkartamadık açıkçası. Çünkü rakiplerimiz bize fazlasıyla izin vermiş gibi oynuyorlar. Mat yapmak istiyoruz birkaç yerden. Gerçi bu hamle mat olmayabilir ama. Evet. 4. sıraya kadar yükseldik. Tabii zorlu maçlara çıkmamasının da bunda etkisi var. Şimdi ama zorlu oyunlar gelebilir. Zamanımızın yarısını feda edip etmemekte kararsızım. Bilgiyi nasıl feda edebiliriz yarısını? Evet, İskandinav savunması oynuyor rakibimiz. Hemen merkeze piyon yerleştirmek mümkün. Bakalım hangi varyantı tercih edecek. Evet. Bence piyonun önüne boş bırakarak oynamaya çalışıyorum bu sefer. Ya da acelem yok. Fil D3'ten de geliştirebilirdim. Biraz çekingen oynadım. Evet, belki fil gibi şimdi özenli olmayabilir rakibimiz şimdi. Bu fil yakalamak için hareketlenebilir ama tabii ki kendisi gelişimde geri olduğu için belki de bu
kadar zaman kaybetmemesi gerekiyor. Şimdi filmi çıkabilir. Evet, atın D5 karesi için atın D5'e yerleştirdiğinde C4'ten rahatsız olmamak için böyle bir şey oynadı. Ama biz de tabii ki bunun avantajlarından faydalanmak istiyoruz. Rakip hemen bir zayıflık yarattı. Evet. Elimden geldiğince bundan faydalanmaya çalışacağım. Şimdi atı oynatmamaya çalışıyoruz. Çünkü at C6 var. Birazdan kaleye bir gelerek iyice bu atı kaldırmasını da zorlaştırabiliriz. Feda mı etti? Evet. Vezir B6 oynayacak herhalde buna karşı alırsam. Çekinmeli miyim Vezir B6'dan onu da bilmiyorum. Çünkü Vezir B6'ya Vezir E2 var. Vezir böyle geldiği zaman şiş olmuyor. Çünkü fil her zaman koruyup ya da buna ata vurabiliyorum. Şimdi Vezir B6'yı aynı şekilde alıp böyle oynayabilirim. O zaman 3 piyonuna geçmiş oluyorum. Kale B8 belki oynayabilir. Onu da Vezir E2 oynayabilirim ben de. Evet, şimdiye kadar çok büyük problemlerle karşılaşmadık. Oyunun bu bölüm açılış bölümlerinde Vezir D5 mi oynamak istiyorum? Vezir E2 oynayalım. Vezir D5 oynarsa fili dönebiliriz. Biz gelişimimizi tamamladık ve 2 piyon fazlayız şu anda. Atımı C5 karesinde ya da E5 karesinde konumlandırabilirim. Piyonun koruduğu yerlere yönelebilirim. At F3 oynanabilir ama ben şöyle gelmek istiyorum. E6 belki. Şu an vezirleri değiştirsem çok büyük bir üstünlük elde edeceğim ama henüz yapamıyorum. Belki şimdi A4 oynayabilirim A5 yapmak için ileride. Atını zıplayamadan kovmak belki bir fikir olabilir ve biz kendi atımızı yönlendirebiliriz. Evet, şu an atımı zıplamıyorum hemen çünkü C4 karesi zayıf olabilir. Evet. Çok fazla bedava taş oldu. Şimdiye kadar oyunlarda çok fazla bedava taş oldu. Bu oyunların kalitesini oldukça düşürüyor diyebiliriz. Vezir H5 oynuyorlar. Evet, zaman sıkıntısı da yaşamadık. Şimdiye kadar. Kale B8 oynamaya çalışabilir belki. Evet, elimden geldiğince rakibin karşıtı fikirlerini keserek oynamaya çalışıyorum. Şimdi böyle gelirse artık bunu oynamak istiyorum. Hem de B2 piyonunu korumuş oldum. Ama B2 piyonu tabii korumasam da olur da yani. Sadece zamana biraz dikkat ederek maddi üstünlükten faydalanmak için bütün taşları değişme planlıyorum. Başka aklıma farklı bir fikir gelmiyor. Bütün taşları değişmek için ata 5 de güzel bir fikir olabilir. Fil G3 de olabilir belki. Kare B8 de engellemiş oldum böylece. Aynı zamanda
atın zıplayışı, filin zıplayışı için, taş değişimleri için uygun bir başlangıç olabilir. Evet, bu tarz yeni başlamış oyuncular diyeceğim ama belli bir seviyenin altındaki oyuncuların çok sık yaptıkları hatalardan bir tanesi erken piyon sürüşleri. B5 hamlesi bununla ilgiliydi. Çok pardon. Bununla ilgiliydi. B5 sürüşteki hata. Erken piyon sürerek pozisyonunu zayıflattı ve daha sonra zorlukların üstesinden gelemedi. Evet, ekrandaki kaymadan ötürü özür dilerim çünkü mouse'un ortasındaki topla hareket ettirince böyle şeyler oluyor. Evet, daha önce söylediğim gibi her şeyin değişilmesi bizim rahatsız olacağımız bir durum değil. Evet, belki özenle oynamıyorum şu anda ama pozisyon çok rahat kazanç görünüyor. Mümkün olursa kareleri de değişmek için piyon feda edebilirim. Yeter ki çabuk ulaşayım hedefe. Bir tane hava deliği açalım. Şahımızı olası tehlikelerden korunması açısından. Evet, rakibimiz de bir şey yapmaya çalışmıyor. O halde biz de bir şey yapmaya çalışmayabiliriz. Kalemi belki böyle gelebilirim. Belki 3. yatayda kalemi kullanmaya çalışabilirim. Rakibimin doğrudan bir fikri olmadığı için belki hatta altı gelmeye çalışabilir. Piyonumu istiyordu. Şimdi süreceğim. Sonra bir daha süreceğim. At F5 gibi bir şey oynarsam. Piyonu korumak istemiyorum. Çünkü bu oyun yeterince uzadı. Biraz materyal gelivererek daha kolay pozisyon elde edebilirim. Daha kolay kazanan bir pozisyon. At C5 var. Açıkçası gerçi o da görmedi. Gerçi at C5 oynasa da kazanıyorum. Çok fark etmiyor. Çünkü sadece kalite fazla değilim. Aynı zamanda 2 piyon fazlayım. İşte keşke terk etseydi şimdiye kadar. Çünkü yani evet, terk etmemesi aslında iyi bir şey. Çünkü sık yapılan hatalardan olabilir bu. Erken terk etmek. Rakibimin terk etmemesi aslında benim için de iyi bir şey. Beni böylece test edebiliyor bu şekilde. Ben de iyi oynamadım zaten. Az önceki pozisyonda kalite kaybına yol açabiliyordu bu. Gerçi pozisyon yine kazanç oluyor. Bize B5'ten sonra ama. Evet. Atın gidebilecek olası yerlerini de engelledikten sonra. Evet. Biraz daha ilerlemiş olduk. Bu sefer ne yapıyoruz? Evet. Sanıyorum başlıca rakiplerimizden bir tanesiyle oynuyoruz. Bu oyunu kazanmamız önemli olabilir. Çünkü eğer bu oyunu kaybedersek ya da bu oyunda puan kaybı yaşarsak bütün verdiğimiz emekler boşa gidebilir.
Bu variantı daha önce oynamıştık sanki. Rakibimiz burada belki hemen filini kesmek için A5 oynamaya çalışabilir demiştim. Daha önce oynadığımız zaman. Bakalım bu sefer neyle karşılaşacağız. Peki. Atlayalım. Rakibi almaya zorlamak istiyorum ama. Evet. Alırsa piyon almak gibi bir fikrim var belki ama çok akıllıca olmayabilir. Böylece atın girişlerini engellemiş oluyorum E4 karesine. Şimdi şah kanadında oynamak istiyorum. Rakibin vezir kanadında oynamaya çalışırken. Yüksek ihtimalle o da C3 karesine yönelerek oynamaya çalışacak. Ama şu anda piyonun sağladığı olanaklar C dikeyinin açılması dışında aynı zamanda kritik kareleri de kontrol etmek. Evet, alırsa kareyi alacağım. Vezirim boşta kalıyor ama rakip açmazdan faydalanamıyor sonra. Ben de belki G7 karesinde mat fikriyle oynayabilirim. Bu o kadar kolay değil. Piyonumuzu istiyor. Acaba atımı döndürmek için uygun bir zaman olabilir mi? Ama gerçi bunu vezir A6 oynayabiliyor. Vezir B5 oynayabiliyor. Pardon. At F3, vezir B5 ve piyonu alıyor. O yüzden belki daha yavaş davranmam lazım. Açmazdan faydalanamıyor galiba. Açma ata saldıramıyor. Buradaki açmazdan faydalanmasının bir yolu olmadığı için endişe etmedim. Şimdi belki ben karelerimi duble yapabilirim. Sürmeli miyim yoksa hiç ellememeli miyim? Sürebilirim. Atını bir yere oynayabiliyor mu? Orada feda edebiliyor mu? Bunu hesaplayacak kadar derinleşemedim ama şunu anlayabiliyorum ki feda yaptıktan sonra bir şey elde edemiyor. O yüzden burada feda riskli değil. Buradan feda yaparsa da alabiliyorum. Bu hamleyi oynamak istiyorum başından beri ama atını geri geliyor. Ne yapıyoruz? Peki. Peki. D3'teki piyonumuza saldırmaya çalışabilir hemen. Denemedi. Şu piyon tabii rakip için tehlikede. Dikkatli olması gerek. Oyun sonunda o piyonu hemen vezir yapabilirim. Potansiyel geçer piyon. H dikeyinde potansiyel bir geçer piyon var. Eğer korunmuş geçer haline getirirsem rakip için çok daha büyük tehlike olabilir. O da bunun farkında, attan kurtulmaya çalışıyor. Böyle gelmeye çalışabilir sonrasında. Ama ben sanıyorum atı böyle gelirse alıp dönüyorum ve sonra kalemi içeri girebiliyorum. Potansiyel geçer piyon rakibin dikkatini dağıtıyor ve içeri girmemiz mümkün oluyor. Bunu alacağım. Sonra böyle geleceğim. Evet. Buraya kadar hesaplayabildim. Şimdi bunu almak istiyorum. En kötü. Belki o attan vazgeçmeyebilirim o kadar kolay. Şah D8'e alabilirim. Belki de almayabilirim. Şimdi karesini etkinleştirmek istiyor. Hemen bir şey yapabilir miyim acaba? Piyonları toplamak gibi. Bu hamleyi kaçırdım. Biraz hızlı oynamışım.
Evet, biraz dikkatli oynamam gerektiği belli oldu. Çünkü yanlış oynadım. Çünkü korursam şah çekiyor ve sonra arkaya geçiyor. En kolay kazancı bulmak istiyorum ama o kadar kolay değil. Bunu alırsam alıyorum, şah çekiyor, böyle geliyorum. Acaba çok kötü gibi görünen böyle bir hamle yapsam ve bunu istesem olur mu? Çünkü bir iki hamleye ihtiyacım var. Bu bir iki hamleyi yapabilirsem eğer, bu kararımı çok takdir etmedim çünkü acele ettim. Yine de pozisyon kazanç olmalı tabii karelerin etkinleşmesinden sonra. Şimdi kaleyi istiyorum. Piyonumu istiyorum. Evet, hangisini önce yapmalı acaba? Şah çekip kaleyi alabilirim. Rakibin kalesi etkinleşmeden önce. Evet, şimdi şahımı eğer uygun bir şekilde yerleştirebilirsem bunu başardım. G5 oynamak istiyor galiba. Şah G3 oynarsam geri dönecek. Şimdi önce bundan korkmalı mıyım emin değilim. Sadece tek korkum şunun aktifleşmesi. Böyle geldiğimiz zaman G5 oynayabilir. Aldım. Peki. Zamanım yok ve bu piyonu durdurabileceğimi düşünüyorum. Evet, G5 oynadı. Evet, bu hamle güzel olabilir. Bir ara hamle. Tempoyla. Şimdi bunu almaya çalışacak yüksek ihtimalle ve ben de G piyonumu sürmeye çalışacağım. Bu piyonu düşürdüm. Evet. Ben önce geldim ama tabii o da bunu almaya çalışacak. Yapmadı. Bunu almaya çalışsaydı yine bunu yapacaktım zaten. Bunu almaya çalışabilir. Bu ilginç. Çünkü beraberlik fikriyle. Yapmak istemedim. Buna belki gerek yoktu. Emin değilim. Şimdi şahımı gitmek istiyorum. Piyonu alamıyor. Evet, temel fikrim şahı bu piyonu almaya çalışırken evet, tamamen kazanç bir pozisyon elde etmekti ama o da buradan geçer yaratmaya çalışabilir. Sanıyorum bu hamleye ihtiyaç duyuyorum. İstiyorum çünkü bunu. Evet, konumun kazanç olması lazım ama zaman sıkışmasından ötürü biraz iyi davranmamış olabilirim pozisyonuma. Evet, burası kazanç oldu. Ve birinci sıraya yerleşmişiz. Bu bizim için güzel ve rakibimiz zaten ikinci sırada olan rakip oymuş. Evet. Bakalım şimdi ne olacak. Bu rakibimiz de zamanın yarısını feda etti. Ata E5 de olabilir diye düşünüyorum ama. Evet, çok mu kötü acaba? Rakibin hamlesi güzel olmadığı için hemen evet. Hiçbir şey yapmama gerek yok sanki değil mi? Belki önce D6 oynasam daha mı iyiydi acaba?
Vezir B5 oynarsa bunu almak istiyorum. Evet, fil çiftimiz var. Yine bakalım. Şahımız G'de park edebiliyoruz. Ata 5 gelirse belki B6 oynayabilirim. Evet, rakip problem çıkarmak istemiyor gibi görünüyor ama ben problem çıkarmalıyım. Ben rakip gelişimini tamamlamadan ona problem çıkarmalıyım çünkü görünüşe göre bunu yapmaya zamanım ve hakkım var. Bu veziri kovalamamın sebebi güzel olmayan bir kareye gitmesi ve aynı zamanda belki ileride kale asansörü yapabilirim. Şimdi bu hamleyi de oynamak istiyorum ama rakibim bu hamleye karşı vezir E2 oynayabilir. Evet, artık şahımızı güvenliğe alıp şimdi almak istiyorum. Vezir alırsa açarak saldırı var. Vezirini alıyorum. Vezir kaçmak zorunda. Ama en azından bu şekilde piyon kazanmanın yanında rokunu engelledim. Vezirini düşürmeye çalışabilirim. Vezir çünkü zor durumda kalabilir şimdi. Çok fazla gidecek yeri yok. Vezir D2, fil C5 belki devam edebiliriz. A3. Daha sonra fili bir yere açmaya çalışabiliriz. Evet, o vezirini feda etmeyi tercih etti. Belki de bu şekilde rok atmaya çalışıyor ama rok atmasına izin vermek zorunda değilim. Turnuvada liderliği kaptırmışız. En azından mücadele edecek bir şeyimiz var. Rok atmasını istemiyorum. Bunu açıkça söyleyebilirim. Evet, bu yüzden böyle görünen, böyle tuhaf görünen bir hamle yaptım. Roku engelliyorum. Şimdi belki taşlarımı çıkabilirim ama fil D2 uzun rok atabilir. Ben de hemen onu da engelleyeceğim çünkü. Fikrim bu. Fil D2 uzun rok yaparsa B5 B4 yapacağım. Rahat vermek istemiyorum rakibime. Rahat oynarsa uğraştıracak beni. Hiçbir zaman rahatlamamak gerekiyor. Bu arada bu videoları çekerken görüntüyü hiç kontrol edemediğim için sıkıntı yaşayabiliyorum. Umuyorum görüntüde, kalitede bir sorun yoktur. Evet, rakibim yine hata yaptı. Flash 6 alıp kalemi alabilirdi. Ben flash 6 yaparsa bunu da oynayabiliyordum ama yani her şey oynamak mümkün. Şah B2'ye kaleyle bunu almak istiyorum. Evet, ne yapabilir bilmiyorum.
Vezirle almak belki daha iyiydi ama. Şu an tam olarak vezir fazlayım. Hiçbir eksiğim yok, fazlam var. Tekrar birinciliğe geçirdik. Turnuvanın bitimine son yarım saat kala. Bakalım şimdi kimle oynayacağız? Rakibimiz belli olmuş. Belki zamanımızın yarısını biraz fazla feda ettik bütün maçlarda ama eğlenceli oldu bu sefer. Elimden geldiğince anlatmaya da çalıştım. Normalde amacım 10 dakikalık oynamaktı. Ama rakiplerimiz bize büyük problem çıkarmadığı için biz hep zamanımızın yarısını feda ettik. Belki bu sefer rakibimiz zorluk çıkartabilir bize. Buradaki puanım biraz düşük. Çünkü zaman feda ederek oynamak oyunu kaybettiğiniz zaman çok fazla puan kaybettiriyor. Ben de çok yaşadım bunu. Evet, rakibim oyun hamle niye yapmıyor emin değilim. Evet, her hamlede uzun düşünen oyunculardan genel olarak rahatsız oluyorum. Çünkü onların hile yapma ihtimalleri oluyor. Maalesef satrançta çok yaygın görünen bir şey. Hile yapmak. Umuyorum bu oyuncu da hile yapmıyordur. Evet, her hamlesinde düşündüğü için maalesef bu olasılığı göz önünde bulundurmak zorundayız. Rakibimiz hile yapıyor olabilir. Evet, bu açılışta tabii ki C3'lü sicilya piyonu feda ettik ama siyahlar hızlı gelişim ve rakip şahın rok yapma hakkını kaybetmesi sebebiyle dikkatli oynamak zorunda. Piyon fazla olduğu için çok sevinmemeli. Biz de yüksek ihtimalle basit gelişim yaparak böyle oynamaya çalışacağız. F5 yapacağız, file 6 ve aynı zamanda bu şekilde C5 piyonunu da yok etmeye çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Evet, rakibim yüksek ihtimalle şah uygun bir yere koymaya çalışıyor şahını. Direkt atta 5 oynamak çok mu kötü acaba? Direkt atta 5 B4 oynayabilir gerçi. Biz deneyelim. B4'de bunu koruması lazım çünkü almak istiyorum. Evet. Rakibim umarım hakkıyla oynayan bir oyuncudur. Çünkü her hamlede bu kadar abartılı düşünmesi. Evet. Piyonumuzu geri alabiliriz. Pozisyonu şimdilik eşitlemeyi başardık gibi görünüyor. Belki daha fazlasını bile umabiliriz yakın gelecekte. Şimdi G4 oynasam, tempoyla gelebilmeye çalışsam. Evet. Filmin yerini o kadar kesin bulmuyorum. Piyon yapım biraz daha düzgün olduğu için ve fil çiftim olduğu için belki avantajlı bile olabilirim. Ama bundan çok emin değilim. Ee, ama şimdilerde rakibimin çok iyi oynamadığını düşündüm. Şu hamlelerde. Kare devir gelip at D6 oynamaya çalışabilir belki. Hemen bunu engellemem lazım. Buradaki at tehlike yaratabilir.
Evet, H4 oynamasından çekinmiyorum şimdilik. H6'da oynayabilirim. F5'de oynayabilirim. Taş değişimlerinden kaçınacağımı zannetmiyorum. Belki H4 şimdi etkili olabilir mi? Çünkü F7 piyonum da baskı altındayken. Bu hamleyi oynamaktan çekiniyorum açıkçası. Evet. Hızlı oynamam gerekiyor. Evet, rakibim çok bir şey elde etmeme izin vermedi. Ben daha fazla kare değişmek istemiyorum. O yüzden at F5'te gelmesini istemeyiz. Şimdi içeri girmek istiyor. Kalesini böyle, evet, kare değişmek istemiyorum ama belki bu mecbur bile olabilir. Mecburiyetten bunu yapıyor olabilirim. Şimdiye kadar güzel oynuyor rakibim çünkü aldığı kararlar doğru gibi duruyordu. Evet. Bunu da oynamak sanki zorunlu gibi geldi. At F5'e böyle geleceğim. Konum atlar için uygun bir yer alıyor. Benim planım bu arada böyle gelmek. O yüzden filmi geri çektim. Ve rakip yine güzel oynuyor. B5 yap, atı sökmek istiyor oradan. Ama ben de hızlı oynamak zorundayım. Atım kenarda kötü olacak ama atı oyuna girebilmeyi ümit ediyorum. Sonrasında. Şah G7. Belki gelecekte o piyon zayıf olabilir. Sabitlemeyi uygun gördüm. O piyon sabitlenirse oyun sonunda zayıflık sabitlemek önemli bir fikir olabiliyor ama tabii ki bu zayıflık mı şu anda belli değil. Onun H5 sürmesini istememiştim sadece. Hala alırsa almak istiyorum. Atların şu anda bir yere sıçrayamaması benim hoşuma gidiyor. Ama atları nereye oturtabilir o da çok belli değil. C4 karesi bir at için güzel bir kare olabilir belki. Atı döndürmek fena fikir olmayabilir ama oradan da bir yere saldırmıyor. Belki gelecekte içeri sızmak için ya da ne bileyim B5 sürünce atının elinden karesini almak için böyle bir manevra uygulayabilir. Evet. Rakibim düşünerek iyi hamleleri buluyor. G4 için, evet, G4 karesi belki gelecekte benim işime yarayabilir. Ama şu anlık umut vadeden bir şey yok. Evet, rakibin filin çaprazını tıkadı. Güzel bir fikir olabilir. Ama henüz C4 oynarsa belki burada zayıf kare olabilir. Evet, şimdi atını uygun bir kareye getirmek istiyor. Evet. Zaman sıkıntısı yaşıyorum. Peki bir hamle tekrar yapalım. Acaba konumda nasıl arayışı gerçekleştirebilirim? Şu hamleyi artık iyi değil gibi görünüyor ama yapmak istedim. At D3 gelirse bir daha fil G4 oynayıp böyle gelmek istiyorum. Rakibin hamlesini de görmek istiyorum. Evet, tahmin etmiştim böyle bir şey oynayacağını. Şimdi atı böyle geldi. Atı böyle gelip atı oturtmak istiyor. Çok zaman kaybettim ve plan bulmakta zorluk çekiyorum. D dikeyinde henüz bana tehlike yaratacak bir giriş noktası bulamadığı için
alırsa kale A1 oynamak istiyorum. Evet, fil çiftimin henüz avantajlı olduğu bir durum oluşmadı. Evet, bunu beklemiyordum. Ama hızlı oynamam lazım. Şimdi at D4 zıplamak belki gelecekte fikir olabilir. Şu hamleyi de göz önünde bulunduruyorum. Çünkü artık ata 3 gelirse boşta kalacak. Pozisyondan memnunum. Ama hiç de emin değilim. Rakibin G3'teki atı oyun dışında kalmış gibi duruyor. Vezir kanadındaki zayıflıklarından faydalanamadı. D5 oynamak iyi değil ama sanki zorunlu mu? B5 sonra A4 yapmak zorunda gibi atımın A5'e gitmesi durumunda. B5'e atı böyle dönme ihtimalim var. Bu benim için iyi olabilir. Çünkü at kenara giderse oyuna dönemeyebilir. Fil çok güçlü D5 karesinde. Evet, turnuvanın bitmesine az kalmışken hala lider pozisyondayız. Bakalım rakibimiz nasıl bir zorluk çıkaracak bize. Ben B5 at D8 düşünüyorum. At A5 niyeyse at oyuna dönemezmiş gibi. Fil çünkü ideal pozisyonda atın ayaklarını bağlamak için. O yüzden atı D8'e dönüp hem de B7 piyonumu koruyup saldırabilirim ya da riskli oynayıp böyle gelmeye çalışabilirim. Aldığı zaman böyle. Evet, zamanım olmadığı için belki bunu oynamam lazım. İki hamleyi birden istiyorum. Ve fil oynadıktan sonra atı tekrar döneceğim. Gelecekte. Evet, şimdi fikrimi gerçekleştirebilirim. Şimdi şahını kaçarsa atımı oynayacağım. Atı D4 karesine yerleştirmek istiyorum bir an önce çünkü. At burada sonsuza kadar kalamaz. Evet, şimdi biraz daha umudum var pozisyonla ilgili. Çünkü bir şeyler elde etmeye başladım yavaş yavaş. Şahımı da belki E7 karesine koyabilirsem güzel olabilir. Şah E7'de iyi durabilir. Ama tabii fili nereye koyacağım o zaman? File de bir yer bulmamız lazım. Evet, fili B6'ya koyup canlandırıp şahı da E7'ye koyarsam oyun sonu tabii biraz böyle yavaş geçiyor normal olarak. Çünkü oyun sonunun iki tane altın kuralı var. Benim bildiğim kadarıyla. Bir tanesi acele etmemek, diğeri şahı merkezileşmek. Ama ilki acele etmemek. At F5'ler yok gördüğüm kadarıyla. At C4 rakibinin zamanı az olduğu için yüksek ihtimalle da plan bulmakta zorluk çekiyor. Ben de o sırada hemen rakibin acaba girişlerini şöyle tuzak kurabilir miyim? Şimdi bunu oynamak istiyorum. Kaleyi kaçarsa da belki at boşta kalabilir. Neyle alacağım emin olamadım. Nedense piyon almak var. Kale D2'nin etkili olabilsin diye. Aynı zamanda fil çok güzel duruyor burada çünkü. Şahıma hala gelme fikrim var E7'ye. Böylece D2'indeki giriş karelerini tutacak. Yine atını bir yere gitmek istemiyor. Fillerinden vazgeçmek istemiyorum kolay kolay. Şimdi bir yere gitmek istiyor mu? At C4. At C4 oynamak istiyor olabilir. Küçük tuzak kuralım. Alamıyor çünkü piyonunu alıyoruz. Ve aynı zamanda anlamak istiyorum. Nasıl devam edebilir? Şimdi, ancak bu şekilde bir şey elde edebiliyorum. D2'den içeri girmesine razı olmak zorunda kaldım şimdi ama bunu oynayabilirim. Belki de fil D3. Bu da güzel hamle. Evet. Şah gelmek istiyor sanırım.
Hemen acele etmem lazım. Evet. Bunu bir başarı kabul ediyorum. Şimdi diğer başarı kalemin orada sıkışmaması olsun. Evet, şimdi evet, bunu oynayabilirim. Bu final kolayca kazanç mı? Emin değilim. Ama şahın girmesini engellemem lazım, o kesin. Evet, şimdi F5 sürmek istiyorum. Ve başardık. Fena bir oyun olmadı aslında. İncelemeye değer bir oyun oldu. Turnuvanın son 17 dakikasına lider girdik. Bakalım nasıl devam edecek. Bu turnuvayı tamamlamak istiyorum açıkçası. Keşke görüntüyü kontrol edebilme şansım olsaydı. Videoları çekerken teknik olarak böyle bir şanssızlığım var. Evet. Ekip, bakalım ne olacak. Fil D3'e fil G6 oynamak istiyorum. Evet, rakibimiz evet, belki uzun ok yapabilirim. Rakibimiz siyah fili içeride kaldı. Bu iyi bir şey değil. O yüzden kendisi C4 veya E4 sürmeye çalışması gerekiyor. 2 evet. Ya da rakibi kötü filde bırakmak için yapıyorum bu hamleyi. Alırsa piyonu alacağım. Sonra D dikeyinden kaleyle istila etmeye çalışacağım. Bu bir çeşit tuzak değil herhalde. Şimdi kaydediliyor. Evet, ben yanlışlıkla bir tuşa basmış olmalıyım. Ama ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Evet. Evet, F6 sürersek at G6 oynuyor. O yüzden F6 oynayamıyoruz. Şimdiden kareleri yavaş gibi görünen bir plan uygulayalım. Kareleri A dikenine çiftleyip B5 sürmek istiyorum. Pozisyonu parçalamam lazım bir şekilde. Rakibin her ne kadar materyal eksikliği olsa da hemen kazanmak mümkün değil. Konumu açmamız gerekiyor. Evet, şimdi A4 piyonu çok zayıf oldu. Evet, tabii ki taşların biraz oyun dışında olduğu için rakip
hemen saldırmaya çalışabilir ama ben bu durumda yine endişelenmedim. Çok fazla en kötü şahımı D8'e veya F8'e kaçarım diye düşündüm. Kare D1 oynayabilir belki. Ama ben bu durumda hiç ilgilenmeyip sürmek istiyorum. Ya da böyle oynayabilir. Evet, çok fazla açgözlülük yapmamak lazım. Rakip içeri girmek istiyordu. Elimizden geldiğince açgözlü olmadan kazanmaya çalışmamız gerekiyor. A6, kare C5, hatta 3. En kolay hangisi acaba? Kare C5, hatta 3, kare C3. Aldım. Aldı. İstemiyorum. Böyle gideyim. Evet, şimdi F6 sürüp attan kurtulmak istiyorum. Evet, sandığımdan biraz daha zor oldu. Yüksek ihtimalle çok da iyi oynamadım ama kazanca yakın olmamız lazım. Bazen böyle iyi pozisyonda çok fazla kazanç varken zorluk çıkabiliyor. Evet, piyonu almak isteyecek. Kale B4'e kare C4 yapmayı düşünmüştüm. Evet, şimdi at D3 oynayacak herhalde. At G6 oynarsa atı nasıl çıkacak orada? Ee, acaba hemen istememe gerek yok. Çünkü at çıkamıyor. Basitçe gerçi şahı oynarsam at buradan çıkabilir. Çatal diyoruz. O yüzden hiç ellemeden piyonu sürmeye çalışmalıyım. Turnuvanın bitmesine son 9 dakika 49 saniye kaldı. Acaba ne olacak ben de merak ediyorum. Evet, şu an herhangi özel bir şey yapmama gerek yok. Sadece piyonu sürmem gerekiyor. Şahı tabii ki geri püskürtmeliyim. Çünkü diğer türlü şahını gelecektir. Yine piyon toplamaları mümkün. Çünkü atını çıkmak için buraya gelmesi lazım. O da bana tehlike yaratmıyor görünüşe göre. Şimdi atı buraya, piyonu buraya koyduğum zaman mat şeması dizilebiliyor. At E3, piyon D3. Tabii fazla şematik oynarsak belki bu sefer hata da yapabiliriz. O yüzden biraz hesaplamamız da lazım. Şu anda atın konumu hem piyonu hem de şah çekişleri tuttuğu için güzel duruyor. Ve ben şimdi aynı zamanda atı gelip artık şahla birlikte ilerlemek istiyorum. Tabii rakip bunu görecektir diye düşünüyorum. Evet, ikinci 36 puanlı arkamdan geliyor. Arada 5 puanlık bir fark var ama maçı kazanırsa belki bize yetişebilir. Evet, ben de rakibin ne yapacağını göremiyorum çünkü atı güzel konumlanmadı. Piyonu durdurmakla ilgili bir iş yapamıyor. Aynı zamanda kalesiyle de sanki çok yardımcı olamıyor gibi. Çünkü yine şahı E3'e koyma fikri var. Bir şey yapabiliyor mu? Şimdi böyle gelip mat etmek istiyorum. Evet. At B6. Şimdi atı gelirsem eğer at C4'le at D5'le pardon at C4'le oynayamıyor mu? En hızlı nasıl bitirebiliyoruz? Piyonları toplamak mümkün tabii ki ama ben piyonları toplamadan nasıl oynayabiliriz diye düşünüyorum.
Bunu yaparken küçük bir tuzak kursak mı acaba? Kare ve 4 gibi bir hamle yaparsa bunu oynayacağım. Tuzak kuruyorum rakibime. Çünkü vezir çıkıyorum eğer kare ve 4 oynarsa. Sürüp. Evet, bunu gördü. Evet, şimdi şah kanadındaki piyonları alma zamanı artık. Bundan sonra artık kolay bir kazanç olması gerekiyor. Çünkü bir daha aşağı çekmesi gerekiyor. Alacak. F piyonuna koşacağız. Bunun için yapabileceği fazla bir şey görünmüyor. Evet, aslında rakibimiz terk etseydi belki daha rahat şampiyonluğu garantileyebilirdik. Bir dakikam var. Rakibim zamanımı oynamaya çalışıyor. Ama yavaş oynamaya çok niyetim yok. Pat tehlikesi de yok. Şahın her zaman oynayacak bir yeri var. Kaleyi feda etmesi de mümkün değil. Sanıyorum en kolayını oynamaya çalışalım. Evet. Rakibimizin oynaması çok da iyi olmuyor bizim için açıkçası. Hadi. Emircan. Amirzan. Evet, yine 5 puanlık fark korumuşuz. Şansımız yerinde. Son 5 dakikaya girerken en azından ilk 3 garanti olabilir. Evet, F4'lü bird açılışı. Kuş açılışı da diyebiliriz belki. Satranççı bird ismini vermiş bu açılışa. Evet, bu şekilde atımı F6'dan geliştirmek istiyorum ve fil F5 oynayacağım eğer fil D3 oynarsam. Ve atı daha sonra E4 karesine yönlendirmek istiyorum. Peki. Belki fili buradan da kesebiliriz. Bu fili kesmek benim için stratejik olarak arzulanır bir şey. Bunu istiyorum. Çünkü E4 karesini koruyan değerli fil ve rakibin kötü fili burada. Rakibin iyi taşlarını almak her zaman iyi bir fikir. G4 de oynayabilir belki. Bilmiyorum, risk almak isteyecek mi? Çünkü fil 6 oynayınca ben buna izin vermedim. O halde gelişimimizi sürdürebiliriz. G4 oynarsa planımı değiştirebilirim. Merkezden E5 sürmeye çalışabilirim bu sefer de. Çünkü rakip kanat saldırısı yaptığı zaman merkezi açarsam, merkezden karşı saldırı yaparsam onun için iyi olmayabilir. İlginç. İlginç bir hamle. Hatta iyi de oynayayım. Vezir H4'de belki F6 oynayabilirim. Şuradaki taşları bir enteresan duruyor ama fil 6 hamlesi bir şey vermiyordu. At F5 tempo ile oynayabiliyoruz şimdi. Cezbedici. Tabii şöyle tuzakları da hesaplamaya çalışıyorum ama F6 at G4 gidiyor her zaman. Neyse. Vezir H3 oynayacak herhalde.
O yüzden gelmiş olmalı. Sonra G4, G5. Evet, burada çaktırmadan vezir düşürebilir miyim? Böyle bir hamle yaparsam sanki şuna vezir düşüyor. Eğer yanlış bir şey görmüyorsam. Kaçacak karelerin hepsini kontrol ediyorum. Burada evet, mecburen bir şeyler yapmak zorunda ama bu hamle veziri kurtarmaktan uzak. Evet, rakibim çok hazırlıksız saldırı yaptı ve üstelik veziriyle çok fazla oynadı. Ve veziri hiç girmemesi gereken bir yere girdi. Kendi vezirini kendi taşlarıyla sıkıştırmış oldu. Öğretici bir örnek. Çünkü rakip taşlarına çıkıp oynayabilecekken yapmayı tercih etmedi. Ve bundan sonra ne oynasak kazanacağımız bir durum oluştu. Şimdiye kadarki maceramızdan terk etmezse şaşırmıyoruz. Vezire karşı sadece bir fili var rakibimizin. Hafif taşı var, atı var. Terk ederse çok sevineceğim ama tabii ki. Son 57 saniye turnuvanın bitimine ve ikinciliğe düştüm. Terk etmesi önemli. Terk ederse birinciyim çünkü. Ama yüksek ihtimalle terk etmeyecek. Evet. Bu da bizim şanssızlığımız. Son 40 saniye girerken evet, bunu da aldım. Hadi. Terk ederse turnuvayı birinci tamamlıyorum. Sondaki rakip kazanırsa belki üçüncü tamamlayacağım. Tamam. Terk etmeye niyet yok. Mat yapabilir miyim acaba? Son ucuz numaramı deniyorum. Kaleyi yanlış yere oynarsam mat edeceğim. Yoksa atını alabiliyordum ama amacım atı almak değil artık. Ucuz numara yapmaya çalıştım ama olmadı. Maalesef rakibimiz terk etmiyor. Ve birincilikten olduk. Onun yüzünden. İkinci olmak. İkinci olmayı başardık. Hiç olmadı. Şimdi terk ederse bu sefer kızarım ama. Evet, neyse ki terk etmeyecekmiş zaten. Evet, bundan sonra anlatmaya gerek olacak bir şey yok. Hatta kısaca veda bile edebilirim yavaş yavaş. Güzel maçlar oldu. Turnuvaya geç katıldık bir aile. Ama bu bizim önümüzde büyük bir engel olmadı. Ve başarılı bir şekilde turnuvayı tamamlamış olduk. Çabucak biterse sevineceğiz tabii ki. Sürekli evet. Bir dahaki turnuvada şimdilik görüşmek üzere diyorum. Maalesef turnuvada ikinci olduk eş puanla. Ama bütün maçlarımızın yarısını feda ettik. Rakibimiz bizden 4 fazla maç yapmış. O yüzden anlayışla karşılıyorum. Hiç mağlubiyet almadık. Başarılı bir turnuvaydı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.